Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamün aleyküm değerli dostlarım, kıymetli gurbetçi vatandaşlarım. Bugün maalesef yine Avrupa'da yaşayan Türkleri yakından ilgilendiren çok kritik bir meseleyle karşınızdayım. Son dönemlerde gelen kararlar, mahkeme süreçleri ve özellikle sosyal yardım alan gurbetçilerimizi doğrudan etkileyen gelişmeler var. Bu yüzden bu videoda sizlere tüm detayları, elimizdeki bütün bilgileri samimi bir şekilde aktaracağım. Dostlarım, biliyorsunuz yıllardır Avrupa'da yaşayan binlerce Türk çeşitli nedenlerle Türkiye'ye gidip daha uzun süre kalmak istiyor. Kimisi sağlık sebebiyle, kimisi aile sebeplerle, kimisi emekli olmuş, kimisi de artık Türkiye'de yaşamanın kendisine daha iyi geleceğini düşündüğü için, ama geçen gün gelen bir mahkeme kararı gerçekten büyük bir yankı uyandırdı. Sosyal yardım alıp Türkiye'de yaşamak isteyen bir Türk vatandaşın talebi reddedildi. Evet, yanlış duymadınız, reddedildi. Şimdi bu karar sadece bir kişiyi etkilemiyor. Bu karar özellikle emekli olup Türkiye'de daha fazla vakit geçirmek isteyen, sosyal yardım alan veya zaman zaman Türkiye'ye gidip kalma süresini uzatmak isteyen bütün gurbetçiler için emsal niteliğinde değerlendiriliyor. Değerli izleyiciler, bu mahkeme kararı Hollanda'da verildi. İlk defa, ama Hollanda Avrupa olduğu için Avrupa'dan bahsediyoruz. Şimdi tabii ki bu mahkeme kararı öbür ülkelere de sıçrama yapacak maalesef. İsviçre Avrupa ülkesi değil ama çoktan beri konuşuluyor. Yurt dışında mesela bir İsviçre Tayland'a gitti. Tayland'ın giderleri o kadar yüksek olmadığı için biz şimdiye kadar 2000 frank, euro ödüyorduk. Onun orada o kadar ihtiyacı yok. Orada şu kadar maaş var. Biz okey, onun üzerine biraz daha ilave edip şu kadar euro, mesela atıyorum 700, 800, 900 euro gönderirsek bu adama yeterli. Çoktan beri konuşuluyor ve herhalde tekrar bir seçim olacak bu konuda. Peki ne oldu? Mahkeme ne dedi değerli izleyiciler? Mahkeme çok net bir gerekçeyle ret verdi. Türkiye'de ne kadar kalacağı belli değil. Somut bir tedavi planı yok. Bu kişi uzun süre Avrupa'da olmayacaksa yardımın amacı ortadan kalkıyor. Kişi geri dönüp işe başlayacağını garanti edemiyor. Değerli izleyiciler, özetle mahkeme şu mesajı veriyor. Sosyal yardım alıyorsan burada yaşamalısın. Türkiye'de sürekli kalmak istiyorsan o yardım kesilir. Bu ne demek biliyor musunuz? Avrupa'da yıllardır yaşayan binlerce insan için bir nevi çizginin belirlenmesi. Bir nevi ya burada ol ya da yardımı bırak denmesi. Çok daha dikkat çeken detay. Son kararlara bakınca Avrupa'nın genel tavrı artık çok daha sert. Özellikle sosyal yardım sistemi, pandemi sonrası ekonomik sıkıntılar, artan devlet masrafları derken göçmenlere, özellikle Türkiye'ye sık sık giden gurbetçilere karşı ciddi bir sıkılaşma var. Avrupa şunu söylüyor. Paramız dışarı akmasın. Eğer biri burada kalmıyor ama bizim paramızla geçiniyorsa o paranın yurt dışına gitmesine bundan böyle izin vermeyiz. Onun için kapak resminde değerli izleyiciler baktıysanız Eurobank notlarına kırmızı X çekilmesinin sebebi tam olarak bu işte değerli izleyiciler. Peki Türkiye'de yaşayan gurbetçilerimiz ne olacak? Şimdi Türkiye'de yaşayanlar var, yardım alanlar var. En çok gelen sorulardan biri bu. Türkiye'ye kesin dönüş yapmak istiyorum ama sosyal yardımım kesilir mi? Evet, maalesef kesilebilir. Bakın, kesilebilir diyorum. Sosyal yardım tamamen Avrupa'da ikamet eden kişilere verilir. Türkiye'de sürekli kalan birinin artık burada yaşamıyor sayılma ihtimali çok yüksek. Başka bir soru. Peki ben 2-3 ay Türkiye'ye gitsem sorun olur mu? Çok kritik bir bilgi vermek istiyorum. Yıl içinde en fazla 28 gün yurt dışında kalabilirsiniz. Bu süreyi aşarsanız denetim gelir, yardım durdurulabilir. Bakın, durdurulabilir ve geriye dönük ceza bile çıkabilir.
Yalnız bakın değerli izleyiciler, durdurulabilmesi için bir mahkeme kararı lazım. Öyle yani herhangi bir büroda oturan memur bey durduruyoruz diyemeyiz. Bir mahkeme kararı lazım. Mahkeme kararında da bu noktaya özellikle vurgu yapıldı. Tabii ki şimdi dosyalar açılır. Teker teker Ahmet, Mehmet, Veli, Hasan, Hüseyin sosyal yardım alan Türkiye'de yaşayanlar için teker teker mahkeme kararı alıp bir karar verilip ödenir mi, ödenmez mi belli olabilir. Peki dostlarım, bizi neler bekliyor? Bu videonun amacı sizleri gerçekten korkutmak değil, bilgilendirmek. Haklarınızı bilin. Çünkü yüzlerce mesaj geliyor. Abi ben Türkiye'de biraz kalmak istiyorum. Annem hasta, yanına gitmek istiyorum. Emekliyim. Adam emekli olmuş. Artık Türkiye'de yaşamak istiyorum. Ama yardımım ne olacak? Yardım alabileceğim mi? Sosyal yardımları. Mesela Almanya'dan. İşte bugün bu soruların hepsine cevap veriyorum. Avrupa'nın şu anki tavrı çok açık. Sosyal yardım alan biri uzun süre Türkiye'de kalamaz. Uzun süre kalırsa yardım kesilir, kesilmekle kalmaz, geri ödeme talebi bile gelebilir. Mahkemeler artık istisnaya izin vermiyor. Bu yüzden siz değerli dostlarıma tavsiyem, Türkiye'ye gidiş dönüş sürelerinizi çok iyi planlayın, süreleri aşmayın, resmi kayıtlarda adresinizin gerçekten Avrupa'da olduğuna dikkat edin. Yani muhakkak Avrupa'da bir adres bildirin. Dostlarım, biliyorum yıllardır Avrupa'da emek verdiniz, çalıştınız. Tonla vergi ödediniz. Ve artık bazıları Türkiye'de huzurlu bir hayat sürmek istiyor. Bundan hiçbir yanlışlık yok. Değerli izleyiciler, hakikati konuşalım ya. Bütün gurbetçilerimiz zaten o günden güne hayal ediyor. Türkiye'ye geri dönmek, vatanımızda yaşamak, değil mi? Sabahleyin kalktığın zaman vatanında olmak, havası başka, insanı başka, her şeyi başka, kokusu bile başka Türkiye'nin. Ama Avrupa ekonomik olarak zor günlerden geçiyor. Bunu da biliyoruz. Ve en küçük açığı bile artık kapatmaya çalışıyorlar. Bu nedenle sizleri bilgilendirmek boynumuzun borcu. Her zaman söylediğim gibi dostlarım, haklarınızı bilin, bilinçli olun ve kimsenin sizi mağdur etmesine izin vermeyin. Tekrar söylüyorum, bu video korkutmak amaçlan değil, bilginiz olsun, ona göre adımlarınıza dikkat edin. Yani sosyal yardım alan vatandaşlarımız, uzun süre Türkiye'de kalmak isteyenler adımlarınızı lütfen ona göre atın. Dikkat edin. Bugünlük bu kadar değerli vatandaşlarım. Bu bilgileri mümkün olduğunca çok kişiye ulaştırmak için sizler de videoyu paylaşırsanız sevinirim, gurur duyarım. Bir like verirseniz daha çok sevinirim. Yeni gelen abonelerime de hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyorum. Beni gerçekten gururlandırıyorsunuz. Günden güne abonelerim artıyor, ailemiz hep beraber büyüyor. Hedefimiz 100.000. Evet, Allah'a emanet olun değerli dostlarım. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.